1288 yılının bahar aylarıydı. Zaman Anadolu halkı için yavaş, Osman Bey için çok hızlı geçiyordu. Bir aşiretin, tüm Türk obalarının, hatta Konya Sarayı'nın umudu olmak, 30 yaşlarında olan Osman Bey'e durup dinlenme, uyku uyuma fırsatı dahi vermiyordu. Herkesi dinliyor, meseleleri en ince detayına kadar öğreniyor ve ne karar verecekse adalet ile veriyordu. Bu yüzden aşiretine gelen, onun beyliği altında yaşamak isteyenler her gün artıyordu. Osman Bey'in gözleri yaklaşık 50 yıl önce fethedilen fakat tekrar Rumların eline geçen Karacahisar Kalesi'nin borçlarındaydı. Yaklaşık bir yıldır kuşatma altında tuttuğu kalenin bugün yarın pes edip teslim olacağına inanıyordu. Zira kaledekilerin erzağı tükenmek üzere olmalıydı. Osman Bey 1284 yılında yapılan ve üzerinden 4 yıl geçen Ermeni-Belil Savaşı'nın muhasebesini yapıyordu. Osman Bey, yeğeni Bay Hoca'nın intikamını İnegöl Tekfur'u Nikola'dan almak için can atarken, Türk obaları ile Rum diyarı Kara Osman'ı yeniden konuşmaya başladılar. Çünkü Osman Gazi büyük bir zafer kazanmıştı. 1285 yılının ilkbaharında, önceki yıl kendisine Ermeni-Belil'de kurulan pusu sebebiyle ele geçiremediği Kulucahisar Kalesi'ne bir gece baskın vermiş ve 300 seçme alp ile kesin zafer kazanmıştı. Bu ilk kale fethiydi ve yapılacak yeni fetihlerin habercisiydi. Aya Nikola, İnegöl'den yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kulucahisar'ın fetih haberiyle tutuşmuştu. Osman Bey'in adım adım kendisine yaklaştığını anlayan Nikola, kendine yeni müttefikler edinmezse sonunun yakın olduğunun farkındaydı. Bu yüzden bir yandan hazırlık yaparken bir yandan da Karacahisar Tekfuru ile gizlice ittifak kurmuştu. İttifak kuvvetlerinin başına ise Karacahisar Tekfuru'nun kardeşi Kalanoz geçirilmişti. Osman Bey ise kaledeki casusu sayesinde bu ittifaktan haberdar olmuş ve Aya Nikola ile Kalanoz'un saldırı için harekete geçtiğini öğrenmişti. Bir an önce alplerini toplayan Osman Bey, savaş mevkisinden ve saldırı planlarından yiğitlerini haberdar etmiş ve Bizanslıları karşılamak üzere yola çıkmıştı. Domaniç İkizce mevkiinde karşı karşıya gelen Bizanslılar ve Kayılar akşam saatine kadar süren çok şiddetli bir savaşa tutuşmuştu. Aralarında Osman Bey'in en yakın silah arkadaşları olan Abdurrahman Gazi, Akçakoca, Konuralp, Saltukalp, Turgutalp, Alkutalp, Karaali gibi isimlerin de bulunduğu 500'den fazla Kayı alpinin savaştığı bu büyük cenk, nice şehit pahasına da olsa Kayıların kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Osman Bey zafer ile sevinmiş olsa da ağabeyi Savcı Bey'in şehadetiyle adeta yıkılmış ve intikamla araları atmaktaydı. Nitekim Aya Nikola oradan kaçmayı başarmış, Kalanoz ise esir düşmüştü. Bay Hoca'nın ardından babası Savcı Bey'in de şehadeti, başta Osman Bey, Savcı Bey'in eşi Melek Hatun ve oğlu Süleyman Alp olmak üzere tüm obayı yasa boğmuştu. Zira Melek Hatun gayrı hem şehit anası hem de şehit yareni olmuştu. Osman Bey esir düşen Kalanoz için hiç düşünmeden bu itin karnını deşin diye emir vermiş ve Kalanoz'u layık olduğu şekilde öldürmüştür. İkizce Savaşı'nda bir çınar ağacının altında şehit düşen Sarıyatu Savcı Bey o çınarın altına gömülmüş fakat daha sonra onun ayrılığına dayanamayan Osman Gazi mezarını Söğüt'e, babası Ertuğrul Gazi'nin mezarını yanına taşıtmıştı. Savcı Bey'in mezarı günümüzde Ahi Dağı güney sırtında bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. Her yıl Ağustos'un son pazarı Karaköy'de geleneksel olarak Savcı Bey anma törenleri düzenlenmektedir. Savcı Bey'in dibinde şehit olduğu ağaca merhumun ruhunu taktiysen civar halkı kandiller yakmayı adet edindiklerinden ağaç Kandilli adını almıştır. Bazı zamanlarda bu ağaçta parıltı göründüğü, hatta bazı mübarek gecelerde bu ağaç üzerine kandiller gibi nur indiği rivayet edilmektedir. Ancak bu ağaç 1997 yılında orman kaçakçıları tarafından kesilmiştir.
Bizans kuvvetlerine karşı kazanılan bu zafer ile Kayılar bölgede daha da güçlenmişlerdi. Osman Gazi'nin gözü artık Karacahisar Kalesi'ndeydi. Orayı fethedince yüreği bir nebze olsun soğuyacaktı. Zira kale bir yılı aşkın süredir kuşatma altındaydı ve tabiri caizse kaleye bir karınca dahi sokulmamıştı. Kaledekiler kış boyu kar ve yağmur suları ile idare etmişlerdi fakat artık pes etmek üzerelerdi. Öte yandan Sultan Mesud Kayılara silah, alet, edevat gönderecekti lakin İlhanlıların baskısı sebebiyle elinden bir şey gelmemişti. Osman Gazi, Kayıların gücü bu kaleyi almaya yeter evelallah diyerek hazırlıklarına başlamıştı. Sultan Mesud ise yine de el altından bir miktar altın ve silah göndermeyi başarmıştı. Kayılar bir sabah kalenin kapılarına dayandılar. Kale ahalisi teslim oldular ve kaleyi teslim ettiler. Ahalinin bir kısmı oradan göçerken bir kısmı da Osman Gazi'nin adaletine sığındılar. Osman Gazi bu kaleyi beylik merkezi yaptı. Rivayete göre bu önemli fetihler sonucu uçta Sancak Beyliğine erişti. Bu savaşlardan sonra bölgedeki Bizans direnci büyük bir ölçüde kırılmıştır. Bir daha böyle bir ittifak ancak 1303 yılındaki Dimbos Savaşı'nda olmuştur. Osman Gazi'nin yüreği biraz olsun soğumuş, yeğeninin ve ağabeyinin intikamını almaya başlamıştı. Ve artık sırada İnegöl Kalesi vardı. Zira bu kale ile birlikte artık beylikten devlete geçiş olacaktı. Bir cihan devleti kurulacak ve yayılmaya devam edecekti. Vatan için yaşayıp ölen, toprağa değil kalplere gömülen, ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek vatanımız için mücadele etmiş olan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.